şunu önce söylemem lazım. Biz Buyurun. her ne kadar evet burada teoriler üreteceğiz, fikirlerimizi söyleyeceğiz, böyle olmuş olabilir diyeceğiz ama bunlar tabii kesin değil. Hiçbir zaman da kesin olarak nasıl bir şey olmuş, nasıl bir süreç yaşanmış veya daha yaşanacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki gelecekten de bir takım haberler verir. Yani bu Kehf suresi de açıkçası sadece geçmişte yaşanmış olan bir şey değil. Gelecekte de veya şu an halihazırda da belki gerçekleşmekte olan bir takım olayları anlatıyor olabilir de. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in zamanı yoktur ve Kur'an-ı Kerim'de ayetler şöyledir. Siz bir ayetten birçok anlam çıkarırsınız ve hepsi de gerçektir. Ve hepsi de doğrudur. Çünkü her bir çıkardığımız anlam o kişinin bilinç aşamasına göre veya o zamanın bilgi seviyesine göre renk değiştirir. Yani veya mahiyet değiştirir. Şu an mesela biz Kehf suresini belki 20 sene önce analiz etmiş olsaydık farklı şeyler söylerdik. Rahmetli İskender Türey'i de burada yad edelim. Kendisi çok iyi analiz etmiş bu özellikle Zulkarneyn kitabında. O zaman belki evet o zamanına göre çok güzel noktalara değinmiş. Fakat şu an işte artık bir takım teknolojik gelişmelerle beraber çok daha farklı şeyler yine çıkarımlar yapabiliyoruz. Dediğim gibi zamanı olmadığı için her bir ayetin farklı zamanlara hitap edebilir özelliği var. Ki bahsettiğimiz Kehf suresi yani Kehf suresi başlı başına teknolojik bir takım olaylardan teknolojiyle alakalı veya işte bizim şu an bulunduğumuz evdeki fizik, kuantum fizik dediğimiz o alanlarla ilgili ilintili olduğu için daha da bir ilgi çekici hale geliyor. Etimolojik her zaman açılım yapmayı daha çok tercih ediyorum ben bu konularda. Özellikle Arapça söz konusu olduğu için Arapçanın çünkü her bir kelimesi yani bu kelimeler tabii ki Türkçe'de de o şekilde kelimeler vardır. Bir kelimenin farklı farklı anlamları, farklı farklı kullanım yerler vardır. Fakat Arapçada bu daha bir fazladır. Yani her bir kelimeye sadece tek bir anlam yükleyemiyoruz. Kullanıldığı ayete göre, kullanıldığı cümleye göre farklı farklı anlamları olduğunu görüyoruz. Kehf suresi bak Kehf olarak. Kehf yani Kehf değil. Kehf yani çünkü H harfi var ortasında. Kaf, ha ve fa harflerinden oluşuyor. Enteresan bir biçimde fakat 18. suredir. Yani 9'a tekabül ediyor. 110 ayettir. Aslında her zaman bunu mağara olarak tercüme ederler. Fakat Kehf mağara değildir bana göre. Çünkü mağara kelimesinin Arapçadaki karşılığı gâr kelimesidir. Hani deriz ki gâre hera değil mi? Hera mağarası Nur Dağı'ndaki. Fakat burada Kehf denir. Kehf'e baktığımız zaman hani kehfin anlamı nedir? Bunu araştırdığımız zaman karşımıza çok farklı şeyler çıkıyor bu sefer. İşte neler çıkıyor? Bakın Kehf'in anlamları Arapçada. Çukur anlamında geçiyor. Daha sonra evet bazı yerlerde mağara anlamına da geçiyor. Fakat her zaman değil. Kapalı alan daha çok. Kuytu yerler, tek kişilik kapalı alanlar. Ki ben buna o zaman diyorum ki evet buna biz kabin diyebilir miyiz? Veya işte kapsül diyebilir miyiz? Kapalı alan, tek kişilik, kuytu yer. Yine bunları da araştırdığımız zaman işte ben Kehf yazdığım zaman karşıma neler çıkıyor? Genelde insan yapımı yerler. Yani insan yapımı yapay mağaralar veya yapay kuytu yerler, yapay yeraltı sığınakları, çukurlar. Hani yapay olan yani insan eliyle yapılmış şeylerdir daha çok. Yani mağaradan çok uzak bir anlam. Yani mağara çünkü doğal oluşumdur. Onun farklı özelliği vardır. Fakat Kehf dediğiniz zaman çok çok bambaşka yerlere gidiyor bu. Sonra bakıyoruz ki surede Kehf'le alakalı hani teknolojik diyebileceğimiz anlatımlar var. Mesela ilk hani neler vardır Kehf suresinde neler işlenmiş? 5 tane kıssa diyebileceğimiz, 5 tane önemli kıssa diyebileceğimiz hikaye. Fakat bunların 3'ü daha da çok önemlidir. Bunlar nelerdir? Şunu da söyleyeyim. Bu 5 kıssadan 3'ünün özelliği zamandır. Yani zamanla alakalıdır. Birinci kıssa yine bakın 9. ayetten başlar. Ne dedik? Kehf suresi 18. suredir.
9. ayetten başlar anlatmaya. 26. ayete kadar Eshab-ı Kehf'i anlatır. İkinci anlattığı hikayede 32 ile 42. ayetlerde geçer. Varlıklı bir adamın ve zengin bir adamın hikayesini anlatır. Kibrinden dolayı nasıl bütün servetini kaybettiğini. Üçüncü konu 50. ayette geçer. Adem'in yaratılışıyla alakalıdır. Dördüncü konu 60. ayette başlar ve 82. ayete kadar devam eder. Hazreti Musa'nın yolculuğunu anlatır. Ve Zulkarneyn'in kıssası, ki en önemli kıssadır bu surede, 83. ayetten başlar, 98. ayete kadar devam eder. Bunlardan üçünün, işte Eshab-ı Kehf, Hazreti Musa'nın yolculuğu ve Zülkarneyn kıssalarının ortak özelliği zamanla alakası olması. Zamansal, yani zamanda yolculuk gibi bunu düşünebiliriz. Şimdi bakın, tek tek bunları şimdi açacağız. Eshab-ı Kehf'e bakıyoruz. Ben hatta şuradan önüme Kur'an-ı Kerim'de açacağım oradan. Bakın, hani bahsettim ya, Kehf dediğimizde işte sadece mağara değil, kuytu bir yer veya işte kapsül veya işte bir kabin. Bakın bu zannedersem, emin değilim, çok araştırdım fakat tam olarak nerede olduğunu bulamadım ama buna yakın çok fazla hani bu şekilde yapılar vardı Hindistan'daki tapınaklarda. Ve dikkat ederseniz yakınlaştırayım şöyle, bakın. Evet. Nedir burada? Hep bir sanki hani bir şeye hazırlık veya işte bir zamanda yolculuk için, hani filmlerde Kapsül görürüz gibi. ya, özellikle bilim kurgu filmlerinde, evet, daha çok kapsüllerde hani zamanda yolculuk yapmak için veya yıldızlar arası yolculuklar için, uzay yolculukları için Uzay hazırlık. Yolcuları diye bir film vardı. Siz kesinlikle izlemişsinizdir Hazar Hanım. Evet, Orada kapsülle insanlar evet, belli bir gezegene götürülüyordu böyle kapsüllerle. Orada kapsülünde sıkıntı olan birisi uyanıyor herkesten önce evet. ve başka birisini uyandırıyordu kapsüldeki. Aynı Passenger. oradaki kapsüllere benziyor. Evet, Evet. Passenger, evet. İşte bakın, biz mesela şey zannediyoruz, hani bazen geçmişi analiz ettiğimiz zaman veya araştırdığımız zaman sanki her şey, daha teknolojik şeyler sanki hani yeni çağa aitmiş gibi düşünüyoruz. Fakat geçmiş antik dönemlerde çok aşırı derecede bu teknolojik, antik teknolojilerin izlerini gerçekten görebiliyoruz. Ve bu da bakın, bence hani bu kehf dediği aslında bir kabindir veya işte bir kapsül diyebileceğimiz. Çünkü ayetlere hani devam ettikçe şunu da görüyoruz. Mesela diyor ki işte kulaklarını yani kulaklarına vurduk. Yani bir ses algılamasın diye kulaklarına perde vurduk veya işte bakın burada mesela hani kafaya geçirilen o kapsüllerin içerisindeki o bütün bilinci kapatan, dışarıyla dış çevresiyle o iletişimini kesen o işte o makineler, kapsüller, Yani her o neyse. baş yeri şu anda ayrık gözüküyor ama herhalde oraya insan kafasını sokuyor. Öyle bir durumu var oranın. Evet, öyle gibi bir şeydir. Bu şekilde düşündüğümüz zaman bakın, gerçekten hani bunun bu şekilde olabileceğini söyleyebiliyoruz. Hani çünkü dediğim gibi kehf mağara değil, bir kuytu alan değil. Fakat yine evet, birçok anlamı vardır. Yine birçok şeyle bağdaştırabiliriz. Bütün o Eshab-ı Kehf'i anlattığı zamanki o özelliklere baktığımız zaman orada bir şey vardır. Hani bir muhafaza etmek ve farklı bir zamanda uyandırmak. Tabii Ashab-ı Kehf sadece değil. Bakın, Ashab-ı Kehf ve Rakim der. Rakim nedir? Rakamlar, yani sayı, rakam. Sadece Kehf grubu değil. Orada iki gruptan bahseder. Bir grup bu gençler işte zamanın o inançlarından dolayı hapsedilmek isterler veya Deguyanis ismindeki bir padişahın zulmünden kaçarlar, sığınırlar daha doğrusu. Fakat orada der ki, bana gelirler ve bana derler ki işte bize bir rahmet et, bize bir rahmet göster, yani bize bir şey öğret. O 10. ayette, hemen orayı ben okuyayım. O vakit o genç yiğitler mağaraya çekildiler. Tabii kehf diyor burada, mağara olarak tercüme edilmiş. Ve şöyle dediler: ey Rabbimiz, bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla.
Fakat burada Arapçasına bakıyoruz. Arapçasında 10. ayette hemen okuyayım. Sonunda der ki min emrina reşeden. Bakın reşeden der. Yani reşede burada rüşt kelimesi ya veya reşit kelimesinden türemiş reşit kelimesi. Reşit kelimesi büyüme, olgunlaşma, erginleşme, ermek anlamında. Yani burada o gençler geliyorlar ve diyorlar ki bize bir şeyler öğret veya bizim olgunlaşmamızı sağla, bizim bilincimizi aç. Dolayısıyla da orada ne yapıyorlar? İşte onları bir şekilde bir imtihana tabi tutuyorlar orada. Fakat orada dediğim gibi sadece Ashab-ı Kehf değil. Yani bir grup evet gençler var, geliyorlar, sığınıyorlar ve bir şeyler istiyorlar, talep ediyorlar. Onlara bir rahmet istiyorlar, bir ilim istiyorlar veya. Fakat bir grupta ashab-ı rakim yani matematikçiler bakın bunlar. Rakim, rakam. Yani sayılarla araları iyi olan iki grup var. İki grup bu da aslında uyutuyorlar. Fakat hani yine bilinenin aksine öyle 309 sene uyutup uyandırmıyor. İki aşamada var bu. Yine bunu sureyi iyi okuduğumuz zaman bunu görebiliyoruz. 12. ayette diyor ki sonra da onları uyandırdık. Bakın. Önce uyutuyor. Ne kadar süre uyuttuğunu söylemiyor burada. İki zümreden diyor hangisinin bekledikleri gayeyi daha iyi hesap etmiş olduğunu bilelim diye uyandırmış. Önce uyutuyor. Daha sonra iki zümreden de yani iki gruptan insanlar uyandırıyor. Hangisi daha iyi hesap etmiş, tahmin edebilir ne kadar uyuduğunu. Çünkü bir grup matematiğe hakimler yani sayılarla araları iyidir. Bir grupta gençler sığınmışlar yani daha sonradan gelmişler. Muhtemelen orada işte bir grup bilim insanıydı, matematikçi dediğimize göre. Ve bir grupta işte o Eshab-ı Kehf, sığınan gençlerden. Hangisi daha iyi? Yani oradaki bir kıyaslama yapmak istiyor, imtihan ediyor. Çünkü hani ben tamam matematikçiler var, onlar bilimci. Fakat onların bir bilimle şeyler yok, irtibatlar yok. Bakalım hangisi daha iyi ayırt edebilecek ne kadar uyuduğunu. Aklıma şey geldi Hazar Hanım. Bu 7 uyuyanlar mağarası geldi. Orayı ziyaret etmiştik. Bir çekim yapmıştık orada yıllar önce. Direkt aklıma o geldi. Yani şimdi siz bunu söyleyince o da mağara, o da mağara, o da uyuma. Yıllar sonra çıktığı ve geldikleri söyleniliyor. İşte bu Eshab-ı Kehf çok yerde geçer bakın. Tevrat'ta geçer, Tevrat'ta geçiyor, İncil'de geçiyor mu tam emin değilim. Fakat Tevrat'ta da geçiyor. 7 uyurlar olarak geçer. Orada Evet. da yine bu şeyi yani birçok yani topluluk kendine mal etmiş. Yani birçok hangi ülkeye gitseniz özellikle Müslüman bu Orta Doğu ülkelerine gitseniz yani orası Kehf mağarasıdır der yani. Ama tam olarak nerededir bilinmiyor. Çünkü mesela Efes'te var olduğu bilinir, işte Tarsus'ta veya Ürdün'de yani hepsi de hani şey derler, Eshab-ı Kehf mağarası derler ama hiçbiri de olmayabilir. Karşımızda çünkü Kaylaş Dağı var mesela. Kaylaş Dağı'nı biliyorsunuz orada birçok geçmişten günümüze orada uyur vaziyette yani yarı uyanık konumunda olan bir takım insanlardan bahsedilir. Yani buna benzer çok fazla şey vardır önümüzde, örnek var ama hangisidir veya belki hiçbiri değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zaten açık bir şekilde daha sonra bunu tartışacaksınız. Mesela 25. ayet miydi? 22. ayette der ki hemen orayı da okuyayım. Ayetten okumak istiyorum. Buyurun. Der ki 3 tür dördüncüleri köpeklerdir diyecekler. Kimiler de 5'tir, altıncıları köpeklerdir diyecekler. Her ikisi de gaybı taşlama, bilinmeyen şey hakkında tahmin yürütmektedir. Bir kısmı da 7'dir. 8'inciler köpeklerdir diyecekler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları insanlardan ancak pek az bilir. Artık bunlar hakkında bildirilenin dışında bir tartışmaya girişme ve bunlar hakkında hiç kimseye sorma. Yani diyor ki sayılarını bilmiyorsunuz. Sayılar belli değil. Sayılarını tartışmayın. Çünkü sayılarını sadece diyor Allah katında ben biliyorum diyor. Yani siz bilemezsiniz. O yüzden hani bu ayete dayanarak istinaden ben de diyorum ki gerçekten hani
6 mıdır, 7 midir, 10 mudur, 1000 midir? Bunlar biz bilemeyiz. Sayılarını biz bilmiyoruz. Yani üzerinde sadece bir tamam Tevrat'ta hani 7 uyurlar olarak geçiyor. İsimlerini falan yazar. Ama işte Kur'an-ı Kerim'de zaten Tevrat'ı bazı o yanlışlarını düzeltmek için oradaki tahrifatı düzeltmek için indi. Yani Kur'an-ı Kerim hepsinin toplamıdır. Dolayısıyla orada diyor ki bahsetmeyin yani ne olduğunu, kaç kişi olduğunu. Sonuç olarak orada böyle bir olay yaşandı. Ve dediğim gibi 2 tane gruptan bahseder. Daha çok böyle manevi bir uyanıştan da bahsedebiliriz o gruplar için. Ve bunlar uyandıktan sonra bakın tekrar uyutuluyorlar. Yani 2 aşamada gerçekleşiyor bu. Aslında daha çok 3 aşamada. Birinci aşamada uyutuluyorlar, kaldırılıyorlar. Onlara soruluyor işte kaç tane uyudunuz, hanginiz daha iyi tahmin edebilirsiniz. Çünkü burada görmek istiyor onların hani hazırlıklı olup olmadıklarını bir takım bilgilere. Daha sonra tekrar uyutuluyorlar. Uyuma aslında başka bir şeyi temsil ediyor değil mi orada yani uyuma? Tabii orada mesela şey der, ben hatta böyle ayetlerden gitsem daha iyi olacak gibi. Tabii buyurun. Biz sana onların kıssalarını doğru olarak naklediyoruz. Hakikaten bunlar Rablerine iman eden birkaç genç yiğitti. Biz de hidayetlerini artırdık. Bakın artırdık dediği zaman orada vezetnahum kelimesi geçer. Vezetnahum yani artırmak, zedena, artırmak anlamındadır. Bir sonraki ayetlerde ki bunu niye söylüyorum? 300 artı 9 dediği zaman da 9 ekledik dediği zaman orada zerabna demiyor. Zerabna deseydi çarpma olurdu. Çarpma. Ama orada da yine vezdadu der. Yani ekledim der. 9 yıl daha eklenmiş. Yani her halükarda bakın 13. surede 13. ayette bir kelime var. Der ki pardon 14. ayette ve rebetna ala kulubihim der. Yani onların yüreklerini, kalplerini pekiştirdim veya kalplerine rebetna yani irtibat yani bir bağlantı yani kalpleriyle bağlantı kuruldu gibi anlamından. Demek ki orada bir uyuma olmuş daha sonra uyandırma aşamasında kalplerine bir takım işlem yapılıyor. Uyandırılıyorlar. Şunlar bizim kavmimiz tuttular ondan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduğunu açık bir delil getirselerdi ya Allah bir yalanı uydurandan daha zalim kim bilir? 17. ayete gelelim. Güneşi görüyorsun ve doğduğu vakit mağaralarından yine bakın mağaraları dediği zaman yine Kehf kelimesi geçiyor. 17. ayet Kehfihim der. Yani onların mağarası bakın. Her birinin farklı kehfi. Kehfihim yani onların kehfi. Onların kapsülü, kavini veya bu kehf her anlamda geçiyorsa. Çünkü mağara deseydi sadece mağara deseydi onların mağarası demezdi bakın. Mağara derdi. Bir mağara derdi. Ama onların kehfi diyor. Kehfihim. Hem orada onlar kehf. Güneşin nasıl doğduğunu işte sağdan gelip sağdan da soldan da güneş ışığının onların bulunduğu alana değdiğini, yansıdığını bunları anlatıyor yine 17. ayette. Ve 18. ayette köpeklerinden bahsediyor. 18. ayet işte burada çok enteresan bir bilgi var. 18. ayette bir de onları uyanık sanırdın bakın. Onları uyanık sanırdın. Yani gözleri kapalı değil. Bir şekilde evet uyutulmuşlar ama tam şey değil, bilinçleri bir nevi bir açıklık vardır. Halbuki uykudadırlar ve biz onları sağa sola çevirirdik. Köpekler de giriş kısmında 2 kolunu uzatmıştı. Onları görseydim mutlaka onlardan kaçar ve elbette için dehşet ile dolardı. Bakın şimdi Sphinx'e bakıyorsunuz. 2 kolunu öne doğru uzatmış ve yatıyor. Fakat arka tarafında neler var? Piramitler var. Sphinx'in Arapçası Abulhol. Yani dehşetin babası. Abulhol'un ben ebcedine baktığım zaman 18'e tekabül ediyordu. Yani yine bir 18. ayette ve 18.
Yani daha doğrusu ikisininki de 9. Sonunda hesapladığınız zaman 9 sayısını elde ediyorsunuz. Dikkat ederseniz Sphinx, bakın Abul-Hol, dehşetin babası. Kur'an-ı Kerim'de de yine bir dehşetten bahsediyor. O surede kollarını öne uzatmış diyor. Bakın Sphinx bütün, yani nerede bakarsanız, Anubis de aynı şekildedir. Kolları öndedir. Mısır'da bunu çok görürsünüz. Yani kolları öne doğru eğilmiş Anubis veya işte Sphinx gibi yani heykeller. Ve arkalarında ne vardır? Piramitler vardır. Khufu piramidi, Khufu piramidinin etimolojisine bakıyorsunuz, kelimelere bakıyorsunuz. Kehf kelimesiyle çok fazla benzerliği var Khufu kelimesinin. Keops piramidi, Büyük Giza. Yani dedim ya, hani çok fazla, evet, biz bunları fikir olarak araştırırken karşımıza birçok bilgi çıkıyor. Fakat kesin olarak evet bu budur diyemiyoruz. Çünkü kesin olarak diyebilmemiz için yani o zamanı yaşamış olmamız gerekirdi veya o olayların içinde olmamız gerekirdi. Fakat şöyle de bir durum var. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir olayı anlattığı zaman o illa hani bir senede, bir günde, 2 günde yaşanmış bir olay değil. Bunlar zaman içerisinde, belki 100 sene, 200 sene, belki 2000 sene içerisinde yaşanmış olayları da anlatıyordur. Özellikle Kehf suresinde mesela bunları anlatırken ki burada bu anlatan o muhtemelen Hazreti Cebrail'dir, anlatıyor. Hazreti Muhammed'e işte böyle örnekler verebilirsin diyor soranlara. Geçmişten hikayeler, geçmişte yaşanmış veya gelecekte yaşanmış. İnsanlar, o zamanın insanlarına bir takım bilgiler vermek için işte böyle böyle şeyler yaşandı veya yaşanacak gibisinden. Bakın işte dediğim gibi zamana yayılmış olabilir. Yani birçok farklı zamanlarda yaşanmıştır. Aynı zamanda yaşanmamıştır veya dediğim gibi mesela yaratılıştaki o Hazreti Adem'in yaratılışından sonraki o süreç anlatır. İşte cennetten kovulması vesaire. Bunlar bir senede, 2 senede yaşanmış şeyler değil. Binlerce sene sürmüştür büyük ihtimalle. Fakat dediğim gibi bizler kesin bir şey, bunlar fikirdir, ortaya koyarız ama kesin bir şey hiçbir zaman söyleyemeyiz. Ama muhtemelen hani orada şöyle bir şey var. Piramitleri araştıranlar, piramitleri çok derinden bilenler. Çünkü o piramitlerde de bakın mesela Tevrat'ta anlattığı gibi şey yaparlar. O mağaranın önünü kapatırlar taşlarla vesaire. Duvar örerler oraya. Mesela piramitlerin içerisinde bazı yerler vardır, tamamen kapalıdır, giremiyorsunuz. Kapalı yerler vardır, girişi yasak yerler vardır. Oradaki o şeyler biliyorlardır aslında işin aslını. Fakat birçok şeyde olduğu gibi oradaki o bilgi de muhakkak insanlardan saklanır, söylenmez her zaman olduğu gibi. Böyle işaretler de var ama. Bir de bazı bilgiler kendini gizliyor. Yani şöyle bir şey var. Mesela işte yakın zamanda bu Firavun Tutankamon'un 100. yılı bulunuşunun 100. yılını kutladılar geçen hafta. Bununla ilgili mesela Firavun'un aslında mezarını daha öncesinde buluyorlar defalarca ama asıl ana yere gidemiyorlar. Asıl ana yere girmiyorlar. Yani orada bir şey varsa o zamanı geldiğinde mi artık açığa çıkıyor diyeyim. Muhtemelen şeyi bekliyorlardır. İnsanların ona hazırlanması veya işte bir şekilde dediğiniz gibi zamanının gelmesi. Ama bence açıklanmalı artık. Yani çünkü insanlar birçok şey araştırıyor. Zaten birçoğu yani o gerçeğe yakın bilgiye de çok yaklaşılmış da olabilir. Bence yani artık saklamanın da bir anlamı yok. Yani bu kadar gizemli hikaye sürekli oluşturuyor insanlar sürekli. Yani çünkü merak ediyoruz. Çünkü ne olduğunu bilmek istiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla birçok hikaye ortaya atılabiliyor.